Sosyal medyanın o bitmek bilmeyen akışında markanızın sesinin adeta bir fısıltı gibi kaybolup gitmesinden endişe ettiğiniz oluyor mu? Merak etmeyin, bu konuda yalnız değilsiniz. Bugün işte tam da bu konuya odaklanacağız. O gürültünün içinde nasıl öne çıkarsınız? Yani sosyal medya yönetiminin incelikleri nelerdir? Gelin birlikte keşfedelim. Hazırsanız dijital dünyanın bu heyecanlı yolculuğuna başlayalım. Bu söz hepimize ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Sabah gözümüzü araladığımız an daha kahveye uzanmadan telefonumuza sarılıyoruz. İşte o parmağımızın ucundaki küçücük ekran var ya, aslında markaların, fikirlerin, hatta o sevimli kedi videolarının bile dikkat çekmek için kıyasıya yarıştığı devasa bir sahne. Ve bu sahnede kaybolmak gerçekten an meselesi. Yanlış atılmış bir adım, zamansız bir giriş bütün oyunu bozabilir. İşte tam da bu karmaşanın ortasında her enstrümanın uyum içinde çalmasını sağlayacak bir orkestra şefine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bugün sizin dijital rehberiniz olacağım ve markanızın o eşsiz hikayesini tüm ritme ayarlayan bir şef gibi yönetmenize yardım edeceğim. Hazırsanız ilk notaya basalım. Peki tam olarak nedir bu sosyal medya yönetimi dediğimiz şey? Gözünüzde şöyle kalabalık bir şehir meydanı canlandırın. Herkesin bir şeyler anlattığı, bağırdığı, fısıldadığı bir yer. İşte sosyal medya yönetimi o dijital meydanda kendi özgün sesinizi bulma, bunu duyurma ve en önemlisi siz oradan ayrıldıktan sonra bile insanların aklında kalan o hoş melodiyi bırakma sanatıdır. Yani kesinlikle günde 3 posta tamamdır demekten çok daha fazlası. İyi de bu neden bu kadar önemli? İşte ekrandaki şu tek bir rakam aslında her şeyi özetliyor. %82. Türkiye'deki internet kullanıcılarının %82'si her gün sosyal medyada vakit geçiriyor. Bu neredeyse herkes demek. Markanızın orada olmaması, şehrin en işlek caddesinde bir dükkan açıp tabela asmamak gibi bir şey. İnsanların her gün sel gibi aktığı bir yerde olmak varken neden görünmez kalasınız ki? Şimdi çok sık karıştırılan bir konuyu netleştirelim. Sosyal medya yönetimiyle sosyal medya pazarlaması aynı şey mi? Kesinlikle hayır. Şöyle düşünün. Pazarlama belirli bir hedefe odaklanmış hızlı bir 100 metre koşusudur. Yönetim ise bir maratondur. Sabır ister, ritim ister, sürekli bir sohbet ve kalıcı bağlar kurmak üzerine kuruludur. Yani biri nasıl daha çok kişiye ulaşırım derken, diğeri ulaştığım insanlarla nasıl daha derin ve kalıcı bir ilişki kurarım sorusuna cevap arar. Ve inanın bana o bağ her şeyden daha değerlidir. Harika! Temelleri anladığımıza göre artık yola çıkabiliriz. Ama durun, öyle paldır küldür değil. Nasıl ki bir yolculuğa çıkmadan önce haritamızı önümüze serer, rotamızı çizeriz, İşte şimdi de dijital pusulamızı ayarlama zamanı. Yani stratejimizi ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Hedef belirlemek bazen gökyüzünde rastgele bir yıldız seçmeye benzer. Ama bize asıl yol gösterecek olan herhangi bir ışık değil, bir kutup yıldızıdır. İşte smart hedefler de tam olarak bu işe yarar. Daha çok takipçi kazanmak gibi belirsiz bir dilek tutmak yerine, mesela 3 ay içinde organik olarak 10.000 takipçiye ulaşmak gibi. Yani net, ölçülebilir, ulaşılabilir, markanızla ilgili ve zamanı belli hedefler koymak. İşte bu, hayalleri gerçeğe dönüştüren plandır. Peki biz kime konuşuyoruz? Bu soruya verilebilecek en kötü cevap ne biliyor musunuz? Herkese. Hayır, herkese konuşamazsınız. Karşımızdaki insanı tanımamız lazım. Tıpkı buradaki Elif gibi bir persona, yani hayali bir karakter yaratmak işimizi inanılmaz kolaylaştırır. Elif'in neye ihtiyacı olduğunu, hangi dili kullandığını, neye güldüğünü bildiğimizde ona ne söyleyeceğimizi de biliriz. Çünkü unutmayın, pazarlama anonim rakamlara değil, Elif gibi gerçek hikayelere konuşmaktır. Harika! Artık Elif'i tanıyoruz, kahvesini nasıl içtiğini bile biliyoruz. Peki Elif gibi kişilere hangi sahnede, yani hangi sosyal medya platformunda seslenmek en doğrusu? İşte bu soru bizi bir sonraki kritik adıma götürüyor. Her platformun kendine has bir ruhu, bir dili, bir karakteri var. Instagram görselliğin krallığıdır, LinkedIn profesyonellerin buluşma noktasıdır, TikTok ise yaratıcılığın ve anlık eğlencenin patladığı yerdir. Twitter, yani yeni adıyla X, gündemin nabzını tutarken YouTube daha derinlemesine sohbetler için rahat bir koltuk sunar. Bu yüzden kendinize sormanız gereken asıl soru, en popüler platform hangisi değil, benim hikayem en iyi hangi sahnede parlar olmalı? Stratejimiz tamam, platformumuzu da seçtik. Şimdi sıra geldi dijital dükkanımızın vitrinini düzenlemeye. Çünkü bir düşünün, içeride dünyanın en harika ürünleri bile olsa, camları kirli, tabelası solmuş bir dükkana kimse girmek istemez değil mi? İşte ilk izlenim bu kadar önemli. Gelin şöyle hızlı bir dijital vitrin kontrol listesi yapalım. Biyonuz sizi bir nefeste net bir şekilde anlatmalı.
Linkiniz ziyaretçileri doğru odaya açılan sihirli bir kapı gibi olmalı. Profil fotoğrafınız o küçücük dairenin içindeyken bile tanınmalı. Renkleriniz markanızın ruhunu yansıtmalı ve öne çıkanlarınızda vitrindeki en göz alıcı ürünler gibi parlamalı. İşte bu küçük dokunuşlar o ilk saniyede ziyaretçide "evet, doğru yerdeyim" hissini uyandırır. Vitrinimiz pırıl pırıl parlıyor. Harika. Artık dükkanı açıp müziği başlatabiliriz. Tıpkı her gün aynı saatte doğan güneş gibi sosyal medyanın da tutarlı bir ritme ihtiyacı vardır. İşte düzenli bir içerik takvimi markanızın o dijital dünyadaki kalp atışlarını düzenler, bir tempo oluşturur ve en önemlisi o korkunç "bugün ne paylaşsam" paniğini hayatınızdan çıkarır. Bakın, ekrandaki gibi basit bir haftalık plan bile bir can kurtaran olabilir. Pazartesi ilham ver, salı bilgiyle besle, çarşamba eğlenceyle şaşırt. Ama sakın bunu katı bir kural listesi olarak görmeyin. Bu sadece bir iskelet. Asıl önemli olan kendi kitlenizin ritmine uygun, sürdürülebilir bir akış yaratmak. Unutmayın, iyi bir müzik listesi gibi sosyal medyada da çeşitlilik dinleyiciyi her zaman uyanık tutar. Tohumları ektik, ritmimizi bulduk, müziğimiz çalıyor. Peki ya sonra? Öyle bırakıp gidecek miyiz? Tabii ki hayır. İyi bir bahçıvan, ektiği tohumun filizlenip filizlenmediğini, neye ihtiyacı olduğunu sürekli kontrol etmez mi? İşte şimdi sıra geldi o dijital bahçemizi büyütmeye, yani yaptıklarımızı ölçmeye ve daha iyisi için adımlar atmaya. Sayısız veri arasında kaybolabilirsiniz. O yüzden bize yol gösterecek birkaç kuzey yıldızı metriğine ihtiyacımız var. Mesela erişim, vitrininize kaç kişinin dönüp baktığını gösterir. Kaydetme ise birinin "vay bu çok iyiymiş, sonra tekrar bakarım" demesidir ki bu inanılmaz değerlidir. Dönüşümse o kişinin vitrine bakmakla kalmayıp kapıdan içeri girip bir eyleme geçmesidir. Hangi metriğin sizin için en önemli olduğunu bilmek, o kalabalıkta yönünüzü asla kaybetmemenizi sağlar. Ve tabii ki en bakımlı bahçelerde bile beklenmedik durumlar yaşanabilir. Bir olumsuz yorum, bir şikayet, işte o an verilecek panik dolu bir tepki yılların emeğini bir anda yok edebilir. Kural basit. Önce derin bir nefes alın ve sakin kalın. Sonra hızlı ama düşünerek yanıtlayın. Sizi anlıyorum demek çoğu zaman en iyi yangın söndürücüdür. Ve son olarak bir çözüm önerin. Unutmayın, doğru yönetilen bir kriz markanızın en güçlü güven hikayelerinden birine dönüşebilir. Ve evet, yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Gördük ki sosyal medya yönetimi sadece rakamlardan, planlardan, takvimlerden ibaret değil. Aynı zamanda bir sanat, bir sezgi işi. Tıpkı iyi bir orkestra şefi gibi bazen notalara sıkı sıkıya bağlı kalmayı, bazen de anın akışına ve sessizliğe kulak vermeyi gerektirir. Bu slayttaki söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, yönetmek her zaman ipleri sıca tutmak değil, rüzgarı, ışığı ve kalabalığın nefesini sezmektir. Bu bölümde sosyal medya yönetimi nasıl yapılır üzerine enine boyuna konuştuk. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse ve daha fazlasını merak ediyorsanız bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve blog sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Yaratıcı dijital çözümler için Kırvayser olarak her zaman yanınızdayız. Bir sonraki bölümde yine dikkat çeken ve önemli konuları konuşuyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.